Yeniden merhaba. Şu anda Just Spor Center'dan Buğra hocamızla beraberiz. Bize öz savunmadan bahsedecek. Öncelikle çok teşekkür ederim teklifimi kabul ettiğiniz için. Rica ederim, ne demek? Hocam öncelikle öz savunma nedir? Ben sadece fiziksel kısmına bakmıyorum. İçsel kısmı da var. O boyutta da bahsetmek istiyorum. Öz savunma deyince öz, self kısmı benim için defense kısmından daha önemli. Çünkü defense kısmı öne gelmeden öncelikle insanın kendisini tanıyıp bilmesi lazım. Yani self kısmı. Öz dediğimizde de iç dinamiklerin çalışıyor olması lazım. Bu ne? Beden bana göre, zihin, nefes kontrolü, chi dediğimiz yaşam enerjisi, güç akışı kontrolü ve momentum kullanımı. Bütün bunların hepsi bir bütün olarak bence öz kısmını oluşturuyor. Self. Kendinizi tanımak ve bilmekle alakalı. Çok kısa bahsedersek öncelikle bedenin, bir insanın kendisini koruması için bir beden hakimiyeti olması lazım. Bedenin nasıl kullanacağını bilmesi lazım. Her uzvunu bir silah olarak kullanabileceğinin farkında olması lazım. Bir de farkındalık olması lazım. Genel olarak sokakta yürürken işte çantasını asmamak gibi, elinde taşımamak gibi, ellerinin boş olması, herhangi bir tehdit anında cevap verebilecek bir farkındalığının olması lazım. Daha çok şiddete uğramış kadınlar için mi bu öz savunma teknikleri geçerli? Bana göre değil, benim grubumda gelen insanlar, yarı yarıya kadın grubundan bahsediyorum. Hobi edinmek için gelen de var. Bu gruba gidip gelip bir spor, fiziksel aktivite yapmak için gelen de var. Kendimi korumayı öğreneyim, yaşam boyu bir hobi edineyim. Çünkü bu yaptığımız şey Wing Chun 70-80 yaşında bile yapabileceğiniz bir savunma sanatı. Fiziksel güçten bağımsız iç dinamikleri kullanarak 70-80 yaşında insan yapabileceği bir şey. Şiddete uğramış gelenler de var. Uğramaktan korkup bir gün bir şey olursa diye gelen var. Ama bu ikisinin oranı da hobi edinmek için gelenden daha az bana göre. Burada öğrendikleri teknikleri kullanan ve hocam ben bunları yaptım, başardım deyip gelenler var mı? Yoksa kilitlerim kalma noktasında mı kalıyor arkadaşlar? Şöyle, derslerimizde bu nosyonu vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla gelen kişinin kilitlenme ihtimali dışarıda. Burada düzenli derslere devam eden kişinin ihtimali zor. Çünkü ona göre senaryolarımız var. Hem sözel hem de fiziksel. Dolayısıyla sokakta bir temas halinde anında otomatik olarak dinamikler, sizi de ittim kusura bakmayın. Otomatik olarak o dinamikler gündeme geliyor ve vücut ister istemez bir tepki veriyor. Yani şöyle geçer genelde, erkekler daha çok saldırı sanatlarıyla uğraşırlar, kadınlar daha çok kendini savunmaya çalışır. O yüzden ben buraya gelirken hani böyle daha çok savunma sanatı olduğu için kadınların fazla olmasını bekliyordum. Burada resmen yarı yarıya bir durum söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şöyle, maalesef Türkiye için söyleyeceğim. Kadınlarımızın uzak doğu dövüş sanatlarına baktıkları açı farklı. Bir Avrupa ülkesi gibi değil. Orada daha farklı bakıyorlar. Bizde sanki dövüş sanatları, savunma sanatları deyince sanki daha bir low level, daha düşük profil, daha düşük seviye insanlar gibi görüyorlar. Birkaç böyle popülist yapılan şeyler var. Belki onlara yöneliyorlar ama bir savunma sanatı deyince gerçekten fizikselin ötesinde ben zihin olarak bir şeye başlamaya ve devam etmeye hazır olması lazım. İstemek lazım, sabretmek lazım, kendini biraz adamak lazım. Bütün bunları koyun. Bizim toplumumuzu koyun. Hani kadınların ne kadar dövüş sanatlarında Türkiye'de gittiğini düşünün. Evet. Hepsini bir araya koyduğunuzda kadın oranı ister istemez düşüyor ki hani yarı yarıya çok iyi bir oran, öyle söyleyeyim. Öz savunmanın daha çok kadınlar için geçerli ve gerekli olduğu çok açık görülüyor. Özellikle kadınlar için verebileceğiniz böyle püf noktalar neler? Öncelikle en baştaki cümleme gelirsem öncelikle farkındalık. Biliyorum bu zamanda çok zor ama yolda giderken cep telefonuyla başın önüne eğip kulaklıkla, bence fizikselden önce bunların olması lazım. Biraz farkında olmak lazım. Kulaklıkla dolaşmayı çok sevmiyorum. Kafanız öne eğikken yani kolay av olmayın diyorum. Çünkü birisi yolda bir şey seçecekse, birini seçecekse bence böyle gezeni seçmez, şöyle gezeni seçer. Çünkü önünü görmüyor, etrafının farkında değil. İçseniz düşecek belki. Önce bir etrafın farkında olmak lazım. Ben öyle diyorum. Ondan sonra da kendinize bir hobi edinmek için ben Wing Chun demiyorum. Bir savunma sanatına gidin. Bir antrenman sonrasındaki aldığınız endorfin hormonunun yükseldiğini görün. O keyfi, o hazzı alın ve bunu hobi olarak yapın. Sadece kendinizi korumak için değil, hobi olarak yapın. Zaten kazanımlarını zaman içinde alacaksınız. Peki bu eğitimin süreci nasıl işliyor? Yani nasıl başlıyorsunuz? En son dediğiniz derslerde nasıl bir eğitimden geçiyor arkadaşlar? Birlikte çalışan bir savunma sanatı olduğu için mutlaka öncelikle yüz yüze görüşüp tanışıyorum. Birlikte bir kahve içiyorum. Hayata bakış açımız aynı mı? Ona bakıyorum. Benim için önemli. Çünkü bu benim mesleğim değil. Hobi olarak yapıyorum ben savunma sanatlarını. Daha sonrası ders programlarımızı sorarsanız öncelikle gelenlere biz denge, balans, bir ayakları üzerinde durabilmeyi, birisi ittiğinde, çektiğinde vücudun
respons verebilmesini bekliyoruz. İki ayağın üzerine durabilsin ki silahlarını kullanabilsin. Yoksa yumruklarınızı kullanmak için bir dengenizin oluşması lazım. Belli çalışmalarla, belli egzersizlerle yere köklenmeyi, rooting egzersizleriyle önce iki ayağın üzerinde dengede durmayı öğretiyoruz ki birisi ittiğinde dengesi bozulup düşmesin, hala ellerini kullanabiliyor olsun diye. Tüm bu savunma sanatlarıyla ilgilenen kişilere verebileceğiniz en önemli tavsiyeler neler? En önemli tavsiye farkındalık. Biraz etrafınızda yürürken, akşam gece tenha sokaktan geçmeyerek farkında olmak. Fiziksel boyuta da gelince herkesin, her kadının, bence her erkeğin bile bir emergency senaryosu olması lazım. Benim başıma bir şey geldiğinde bir bunu yaparım, iki şunu, üç bunu. Bu herkese göre değişebilir. Ama benim için öncelikle mesela kadın tenha bir sokaksa, herhangi bir temas varsa öncelikle bağırıp dikkat çekmeye çalışmak. Bağırarak sokaktan geçenlerin, apartmandakilerin bir dikkatini çekmek olabilir bu. Daha sonra şunu bilmesi lazım. Tenha bir sokak, birisi beni çekerse ben elimin iç kısmıyla, örnek veriyorum, can damar, gözlerine saldıracağım. Gözünü tutarken ben koşup kaçacağım. Bu bir senaryo. İlla böyle yumruk yumruğa dövüş değil. Çünkü sokak kurallarla değil. Müsabaka yok. Ya da hakem yok. Gong yok. Havlu atmak yok. Dolayısıyla biri çevirdiğinde dönüp gözünü parmağınıza sokup koşup kaçsanız bile belki tehlikeli bir yerden kurtulmuş olacaksınız. Ama tabii ki nereye vuracağını, nasıl vuracağını bir savunma sanatı dersine, bir savunma self defense dersi alırsa çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz, eksik kalan bir şeyler var mı? Bana göre yok. Şu ana kadar çoğu şeyi kavradık gibi. Benim üzerinde durduğum 6 core element dediğimiz özellikle beden hakimiyeti, zihnin beden üzerindeki kontrolü, nefes, karın nefesi kullanıyoruz. Göğüs nefesinde ağırlık merkezi değişiyor, dengeniz bozuluyor. Savaş sanatlarında karın nefesi. Bunların üçünü yaptığınızda beden, zihin ve nefesle birlikte vücuttaki o yaşam enerjisi, chi, biyoelektrik, biyomekanik dediğimiz dinamik devreye girdiğinde chi enerjisi bir kadının bir erkeğe karşı bu sefer şansı daha da artıyor. Bunun üzerine bu dördü varsa force flow, enerji akışı dediğimiz ve momentum kullanımı ile birlikte bir kere enerji akışı, force flow, eklemler üzerinden doğru bir enerji akışı yoksa mümkün değil, beden hakimiyetiniz olamaz. Hocam, şimdi sizin söylediğinizden yola çıkarak tekrar sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki çok zayıf bir kadın arkadaşımız var. Karşısında çok güçlü, çok kaslı ya da çok şişman bir erkek arkadaşımız var. Bu öz savunma teknikleri o kadının o erkeğe karşı kendini savunmasına yarar mı? Dersini doğru, efektif kullanmış, nerelere saldırması gerektiğini tehlike anında bilen bir kadın için kesinlikle şansı var. Var diyorum çünkü yaşanmış örnekleriyle 2 ders alıp, söylemeyeceğim, bir yardım organizasyonuna da ders veriyoruz. Oradaki kadın 2 ders alıp tecavüzünden kurtulan kadın var. Bu gerçek hikaye, yaşanmış. O yüzden bence bir ders bile önemli. O zaman öncelikle kadınlar olmak üzere herkese öz savunma tekniklerini ve derslerini tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Hem kendinizi korumak adına hem hobi edinmek adına. Gelecekte ben şöyle düşünüyorum. İleriye dönük baktığınızda, bundan 10 sene geçtiğinde geriye dönüp baktığınızda ben şu işte çalışmıştım, şunu yapmıştım, bunu evet, ama anlatacağınız bir hikaye olmuyor. Ama bir elinize tutulur herhangi bir savunma sanatı. Adını vermiyorum, ne olursa olsun bir şey yaptığınızda zaman geçtikçe tecrübeniz artıyor ve bir yere geliyorsunuz. Haftada 2 günle, bir günle hiç fark etmez. Geriye döndüğünüzde anlatacak bir hikayeniz oluyor. Bir hobi edinmek çok güzel bir şey. Zihni boşaltmak için. Özellikle 21. yüzyıl stres, koşuşturma, İstanbul, insanların bir resete ihtiyacı var. Bana verdiği savunma sanatının o reset etkisi. Öncelikle isminizi alabilir miyim? Cem Ayaz. Hem kadınlara ve hem de erkeklere öz savunma ile ilgili dersler veriyoruz. Bunun dışında teknik öğretirken olabilecek senaryoları üzerine de bir çalışmalarımız oluyor. Bunlar dışında hem senaryo bazında hem rakibin size yapabileceklerine ya da sizin ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğinin üzerine de çalışıyoruz. Peki püf noktalar nelerdir sizce? Püf noktalar, dediğim gibi, bir, farkında olmak zorundasınız etrafınızın. 2, kendinizi çok sıkmamanız gerekiyor. Yani rakiple bir kontak içine geldiğiniz zaman kendinizi sıkarsanız rakip sizi çok rahat bir şekilde oradan oraya savurabilir. Ama eğer siz rahat olursanız, vücudunuzu sıkmazsanız çok rahat bir şekilde o durumu ekarte edip ondan kaçabilirsiniz, edebilirsiniz. Ve yol eğer boşsa sürekli ileri doğru gidip rakibin her zaman yerini almanız gerekiyor. Özellikle kadınlara öz savunma ile ilgili verebileceğiniz en önemli tavsiye nedir? Şunu söyleyeyim, ben kadınların çok güçlü olduğuna inanırım. Hani bu benim şahsi düşüncemdir. Öz savunma ile ilgili lütfen çekinmeyin, lütfen gelin ve deneyin. Bu herhangi bir sanat da olabilir. Tabii ki Wing Chun'u tavsiye ederim. Tabii ki kadınlara öz savunmayı tavsiye ederim. Ama kesinlikle ve kesinlikle pasif kalmayın. Bir şey yapın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.
Öncelikle ismini öğrenebilirim. İsmim Merve Bor. Geçen seneden yani Mayıs'tan beri yapıyorum işte Wingsun. Yani açıkçası bayağı motive edici. Çok severek geliyorum yani buraya. Burada öğrendiklerin hayatında işine yarıyor mu peki hobi olmasının dışında? Evet yani metroda giderken bile mesela denge konusunda öğrendiğim şeylerle bile hani orada prova yapabiliyorum. Ya da işte kendi kafamda prova yaparak ne bileyim sokaktayken kendimi daha güvende hissediyorum. Tabii ki hani daha yolun başındayım ama yine de insanın güvenini arttırıyor kendisine. Yani özgüveni artıyor. Burada öğrendiğin teknikleri kullanmak zorunda kaldın mı peki? Yok daha Allah'tan kalmadım ama yani kalmak da istemem. Yani olabildiğince çünkü bize öğretilen şey tamam bilin ama olabildiğince kavgadan da uzak durun şeklinde olduğu için de ve hani o şeye girmemeye çalışıyorum yani. Yani daha çok savunmada kalıyorsun, mecbur kalmadıkça kullanmayacaksın. Evet. Evet.